FM26 mobilde yeni bir taktik ile beraberiz. Bu taktikleri tabii ki hem mobilde hem de emülatör versiyonunda deneyebilirsiniz. İkisinde de başarılı olabilirsiniz. Taktikler her takım için aynıdır. Bu takımda olur mu, bu takımda olur mu diye bir şey yok. Taktikler her zaman aynıdır. Taktiğe göre transfer yapmak, kadro kurmak gerekiyor sevgili dostlar. Diğer detayların hepsini taktiğin içinde tek tek sizlere anlattım. Tek tek göstermeye çalıştım. Her yere değindim. Baştan sona dinleyip anlattıklarımın hepsini yaparsanız kesinlikle başarılı olursunuz. Hadi geçelim ama öncesinde hemen alttan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. İyi seyirler. Evet, yeni taktiğimizde önce neler yaptığımı göstereyim. Türkiye 1. Ligi ben direkt şampiyon olarak bitirdim. 38 maç, 26 galibiyet, 12 beraberlik. Mağlubiyetim yok. 69 golle en çok atan ikinci takımım. En az yeğenim. Averaj'da da 2'ye 3'e katlamış durumdayım herkesi. Ve puan farkı bakın. 90 puana 68 puan. Tam 22 puan fark atmış durumdayım. Şampiyon olmuşum. Gerçekten çok güzel işler yaptım. Sistem tıkır tıkır işliyor. Her takımda, her sistemde olur. Dilerseniz bir de fixture'ı göstereyim size. Ondan sonra geçelim. Bakın şöyle baştan göstereyim hazırlık maçlarını. Sistemi ilk denediğimde bu maçlarda bir puan kaybettim. Yavaş yavaş oturttum çünkü üzerinde oynama yaptım. Hazırlık maçında da bir tane kazandım ama ondan sonra kazanma alışkanlığını elde ettim. Bakın beraberliklerim de var. Fakat ilerledikçe takımın kimyası, birlikteliği arttıkça onu da göstereceğim. Daha fazla galibiyet almaya başladım. Bir kupa maçında Süper Lig takımı Başakşehir'e yenildim. Sonra yine beraberlikler. Arada yine beraberlikler var. Galatasaray'a yenildim 5-3 ki Galatasaray'a 3 tane gol atabildim. Ligi de böylece bitirmiş oldum sevgili dostlar. Ama ligin son döneminde gerçekten çok fazla sakatım falan vardı. O yüzden yalan yok. Bayağı da zorlandım. Dilerseniz geçelim taktiğe. Şimdi taktiğe baktığınız zaman zaten görüyorsunuz. Oyuncular hep aynı kadroyla oynadığım için bu beraber oynama alışkanlığını elde etmek önemli. Böyleydi ama dur şu ilişkileri kapatayım. Normal göstereyim size. Sistemim 4-3-3 arkadaşlar ya da 4-5-1 olarak da bakabilirsiniz. Çünkü bunlar kanat forvet. İster orta sahaya ekleyin, ister forvete ekleyin fark etmiyor. Ama dizilişimiz bu şekilde üçlü merkez orta saha. 3 tane merkez orta saha ile oynuyoruz. Burada roller önemli. Şu çocuğu da birazdan size anlatacağım. Bakın kırmızı yanıyor ama sezon boyunca full oynadı bakın. Hacini. Ters ayaklı kanat. Oranın antrenmanını yaptırıyorum. Sene bitti ama hiç geliştirmedi. Fakat şunu söyleyebilirim. Kesinlikle çok orada da verimli oynadı. 39 maçta 6 gol, 12 asiste takımın önde gelenlerinden. Şimdi taktik olarak baktığımız zaman da normal kaleciyle oynuyoruz. Çizgi kalecisi. Libero değil. Normal kaleci oynattım. Beklerimin ikisi de iki yönlü bek. Bakın iki yönlü bek oynattım ikisinde. Stoperlerden bir tanesi yine pasör stoper. Diğeri yine düz stoper ya da çakılı stoper artık nasıl derseniz çakılı stoper oynattım. Orta saha merkezi ortadakini ofansif oyun kurucu oynattım. Kenarların ikisinde savaşçı orta saha olarak oynattım. Bakın bunu da savaşçı oynattım. Bunu da savaşçı orta saha olarak oynattım. Kanatların ikisi de kanat forvet. Şöyle kanat forvet. Forvetimde yine fırsatçı, golcü, fırsatçıyla oynadım sevgili dostlar. Ve bu kadroyla bunları yapabildim. Gerçekten iyi bir sezon geçirdim. Şimdi detaylara geçeceğiz ama şu önemli. Bakın oyuncularımın zaten burada SM gibi değil. Hangi mevkilerinin, hangi rollerinin iyi olması gerektiğini burada görebiliyorsunuz. Ya da işte savaşçı oynatıyorsanız savaşçının hangi nitelikleri iyi olması gerektiğini görebiliyorsunuz. Ben yine burada fizikli oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Fiziği iyi, çabukluğu, gücü falan iyi oyuncular yine seçmeye çalışıyorum. Bunlar daha faydalı oluyor. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında da yine mesela bakın pasör stopere pasör stoper tercih etmeye çalışıyorum. Bunlar da yine önemli etkenler. Bunlara da dikkat edebilirsiniz. Maç içinde yine kanatlarının yerini değiştirebilirsiniz. Şu savaşçı orta sahaların yerini değiştirebilirsiniz. Oyunun ivmesini değiştirebiliyor. Gelelim oyun şekline.
Evet arkadaşlar, oyun mantalitem hücum, genişlik, dar alan, pres, temposu hızlı, yaratıcılık özgürlüğü dengeli arkadaşlar. Hücum, dar alan, hızlı, dengeli. Savunma rolüne geldiğimiz zaman savunma tamamen hücum futbol oynadığımız için yüksek savunma çizgisi, tüm saha pres yani her yerde topa hamlemiz sert, ofansif taktiği, offside taktiği evet. Zaman geçirmeyi de kapatıyoruz çünkü zaten biz tempolu futbol oynamaya çalışıyoruz, hızlı oynuyoruz. O yüzden zaman geçirmeyi kapatıyoruz. Geliyoruz hücuma. Bekleri ileri çıkart, şut at, ara toplar, karışık, her iki kanattan uzun top. Kalecimiz uzun başlasın çünkü hata yapabiliyor. Üçüncü bölgede arkadaşlar bekleri ileri çıkart, şut at, ara toplar, paslaşma tarzı karışık, pas odağı her iki kanattan bunları yapıyoruz. Duran toplarda da özellikle korner taktiği yapın. Korner taktiği yaparken bir saniye hücum diyeceğiz evet. Korner taktiği yaparken mutlaka ve mutlaka 2 tane özellikle de kafa toplarında etkili oyuncunuza kaleciyi marke ettiğin 2 tane bak ben burada 2 tane hem forvetime hem de bir tane stoperime kaleciyi marke et demişim. Kaleciyi marke ettiğiniz zaman daha çok gol atabiliyorsunuz. Topu kullanmada bakın buradan ben hiç seçmedim ama yapabilirsiniz siz. Yakın direkt de yapabilirsiniz. Uzak direkt de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde etkili ya en etkilisi bu. Bunu yapabilirsiniz yakın direkt. Ben karışık bıraktım. Hiçbirini işaretlemedim ama yakın direkt de seçebilirsiniz. Bu da size ek bilgi olsun. Kornerleri etkili kullanırsanız daha iyi olur. Ve duran toplardan daha fazla pozisyon bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ikisini de yapmayı unutmayın. Frikikçileriniz falan zaten kimleri iyi kullanıyorsa genelde onlara kullandırın. Ona göre de verim alırsınız sevgili dostlar. Yani oyun şeklimiz bu. Dizilişimiz bu. Kadronuz elinizden geldiğince geniş olsun ki problem yaşamayın. Mesela bakın bende 3. forvetim oynamayan forvetim bile oynayan as forvetime profil olarak yakın. 9 maçta 4 gol bir asisti var. Ki oynayan forvetimde mesela bakın yedek forvetim yine Chido Obi. Hatta yanılmıyorsam en golcüm bu. 36 maç oynamış ve 16 golü var. Oynayan forvetimde daha çok golü var. Tebili'yi oynattım ben. Tebili'nin de bakın arkadaşlar 39 maçta 13 gol 5 asisti var ki hep yarı yarıya oynadılar. Devre arasında ikisini değiştirdim genelde. Aslında çok da süre almadılar. Neredeyse 39 maç yazıyor ama 20 maç diyebilirsin. Hep yarı yarı oynadığı için. Yani şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Bunları zaten yaparsanız başarılı olmama şansınız yok sevgili dostlar. İnşallah bu taktik sizin de işinize yarayacak ve bu taktikle başarılı olacaksınız. Kendinize iyi bakın şimdi. Bu taktik ile istediğiniz bütün başarıları elde edebilirsiniz. Bence oyunun en garanti taktiklerinden bir tanesi. En iyi taktik diyemem ama her zaman her yerde verim alabileceğiniz, başarılı olabileceğiniz bir taktik diye düşünüyorum sevgili dostlar. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.